Herkese merhaba. Altılı Masa diye anılan muhalefetin kendine güveni tam olmalı ki seçimi 6 ay kala seçim sürecini başlatmak ve hatta seçimi kazanmakla ilgili hiçbir adım atmıyorlar. Sürekli sonuçsuz toplantılar yapmaktan başka üretilen hiçbir şey yok. Eğer yaşadığımız hayat pahalılığı ile seçimin kazanılacağını düşünüyorlarsa bu baştan aşağı yanlış bir düşünce. Muhalefetin attığı ve atamadığı adımları gördükçe bir vatandaş olarak 2023 seçimlerinde yine mi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kazanacak diye düşünmeden edemiyoruz. Bu sadece kısa bir bakışla gördüğümüz tablo. Biraz daha detaylı düşününce durum muhalefet için daha da vahim bir hal alıyor. İlerleyen dakikalarda AK Parti'nin 2023 seçimlerini kazanmada ön plana çıkartan faktörlerden bir bahsedeceğiz. Muhalefet bu anlamda icraatçı görünmüyor. Muhalefet liderlerine seslenelim. Kurmay kadronuzu komple değiştirmelisiniz. İcraatçı ve yaptığı işte iyi çalışanlar yerine sadece sizden görünen ve yakın çevrenizde bulunuyor diye olan insanları işe alırsanız başarılı hamle yapma şansınız bulunmamakta. Kaldı ki seçimi 6 ay kala elle tutulur hiçbir şey üretememeniz sizin ve kurmay kadronuzun başarısızlığını ortaya koyuyor. Seçime bu şekilde giderseniz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında kazanma şansınız net olarak bulunmamakta. Çünkü karşınızda güçlü bir merkezi otorite olduğu için icraatçı, ekonomiden medyaya kadar bütün ipleri elinde tutan güçlü ve devlette her kadroya kök salmış bir iktidar bulunmakta. Son seçim anketlerine göre Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nın birkaç puan üstünde seyrediyor. Bu durum muhalefet için büyük bir başarı. Çünkü sürekli aynı söylemlerde bulunup çözümü nasıl başaracaklarına dair hiçbir politika üretemeyen bir anlayışla bile iktidarın üzerinde oy alabiliyorlar. Şimdi gelelim AK Parti'nin nasıl gücünü koruyabildiğine ve seçimi kazanan açısından neden ön plana çıktığını analiz etmeye. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasına sebep olacak en önemli neden iş dünyasının iktidardan memnun olması. Asgari ücretin 12.600 TL olması gerektiğini rakamlarla anlattığımız önceki videolarda özel sektörün karlılığındaki büyümeyi net olarak ortaya koyduk. Dünyada holdingler çok küçük kar marjları ile çalışırlar. Ama ülkemizin en büyük holdingleri son 3 yılda 10 kata yakın net karlılık artışları elde ettiler. Öyle ki bu holdinglerin tarihsel kar oranlarına bakmak isterseniz internet ortamında ancak yarım yamalak veriler bulabilirsiniz. Bu çok acayip bir durum. Çünkü bugün Apple gibi, Microsoft gibi, Tesla gibi Amerikan ekonomisinin lokomotifi durumundaki şirketlerin tarihsel kar oranlarını internette 1 dakikalık bir araştırma sonucunda bulabilirsiniz. Ülkemizde bu mümkün değil. Neden acaba? Sakın vatandaşa bu katmerli karlarını göstermek istemedikleri için olmasın. Kapitalist ülkelerde iktidarları vatandaş belirler görünse de arka planda iktidarı burjuva kesimi belirler. Ülkemizin Sabancı, Koç, Eczacıbaşı gibi büyük holdingleri AK Parti iktidarının gitmesini istemedikleri sürece ekonomik şartlar ne olursa olsun o iktidar kaybetmez. Recep Tayyip Erdoğan ve kurmay kadrosu bu durumu çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de bu kesim yıllar boyu hoş tutmaya özen gösterildi. 1999-2001 yıllarını hatırlayalım. Rıfat Hisarlıkçıoğlu 2001 yılında Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olduğu andan itibaren her fırsatta demeçler verip erken seçim çağrısı yapıyordu. Aynı dönemde TÜSİAD da her fırsatta iktidar hakkında memnuniyetsizliğini dile getiriyordu. Son 2 yılda değişen ekonomik dengelere rağmen Türkiye'de işverenleri temsil eden hiçbir grupta eleştirel bir yorum göremiyoruz. Bu AK Parti'den korkup çekindikleri için değil, hallerinden memnun oldukları için. Bu konuda Güler Sabancı iktidara destek veren bir holding patronu olduğunu yıllardan beri verdiği demeçlerde açık açık belli etmişti. Evet, AK Parti'yi iktidara taşıyacak ilk ve en önemli nedeni anlattık. Muhalefet, ülkemizin burjuva diyebileceğimiz kesimiyle ilişkilerini güçlendirmediği sürece bu kesim AK Parti'ye desteğini sürdürecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda Londra'ya gidip finansal kurumlarla görüşmesini bir talihsizlik olarak görmekteyiz. Bundan önce ülkemizin önde gelen holdinglerinin ziyaret edilmemesini anlamak güç. Demek ki muhalefet kapitalist sistemin hiçbir ilkesini tam olarak anlamış değil. Yurt içinde hiçbir sermaye grubu ile diyaloğa girişmeyip desteği yurt dışı sermaye gruplarından aramak yanlış bir hamle oldu. Şimdi gelelim
ikinci en büyük nedeni. O da AKP'nin medya gücünü elinde tutması. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği andan itibaren geleneksel medya üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalıştı ve geçen dönem içerisinde bu konuda başarılı oldu. Dolayısıyla iktidarın geleneksel medya organları üzerinde güçlü bir hakimiyeti var. Muhalif basın yok ve geçmişte muhalefet olanlar da şu anda muhalefetin dozunu oldukça düşürdüler. Yandaş olmayan basında güçlü manşetlerle çıkmıyor. Hep aynı. Herkesin bildiği konular işlenip duruyor. Bunda altılı masanın yeterli içerik üretememesi önemli bir rol. AK Parti bununla da kalmadı. Geleneksel medyadaki gücünü sosyal medya ortamında da kurmak için binlerce troll hesap oluşturduğunu biliyoruz. Bunu biz kendi videolarımızdan da biliyoruz. Çünkü en ufak bir politika eleştirimizde hem haksız oldukları halde yorum ve mail yağmuruna tutuluyoruz. Ancak bakarsanız bize yazılan yorumlara hiç cevap yazılmıyor. Muhalefet sosyal medya ortamında hiçbir varlık gösteremiyor. Bu konuda hiçbir çaba ve yapılaşmaları yok. Medyayı kontrol edemediğiniz sürece algı yönetimi sürecinde başarılı olamazsınız ve ancak hayat pahalılığından kaynaklı tepki oylarını almakla yetinirsiniz. Şimdi gelelim üçüncü nedene. Bu da iktidarın bütün siyasi ve mali gücü elinde bulundurması ve yıl içinde buna bağlı toplumun geniş kesimine maddi olanaklar sağlanacak olması. Her ne kadar toplumun geniş bir kesiminde reel satın alma gücü azalsa da yeni yılda yapılacak olan yüksek ücret artışları ve ucuz kredi tedariki ile bu grup büyük oranda yeniden memnun edilecek. Örneğin bir videomuzda bahsettiğimiz yıllarca çözüm bekleyen EYT sorununun 3 milyon için çözülmesini gösterebiliriz. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının da yüksek oranda olmasını bekliyoruz. Piyasada kış aylarında meydana gelecek bir durgunluk bekliyoruz ancak seçime doğru bu durgunluğun aşılacağını, enflasyon ve kurda yaşanan gerileme ve ucuz kredi ile seçime doğru ekonomide bir bahar ortamı yaratılacağını düşünüyoruz. Dördüncü neden de muhalefetin yapması gereken şeyleri yapmamasıdır. Örneğin ortada reel satın alma gücünü yerine getirecek, dolar ve enflasyonu kontrol altında tutabilecek hiçbir ekonomi politikası üretilmiş değil. Altılı masa görüşmelerinde ne konuşuluyor merak ediyoruz. Seçim kazanırlarsa asgari ücretli, emekli, memur bundan nasıl etkilenecek? Hayat pahalılığı nasıl azaltılacak? Ekonominin başında kim olacak? Bunların hepsi bizde çok büyük soru işareti. Bunu siyaseten de yapılması gereken şeylerin yapılmamasını ekleyebiliriz. Örneğin HDP'nin altılı masa dışında bırakılması ve diyaloğa geçilmemesi büyük bir hataydı. Burada hatırlamakta fayda var. Büyük şehirlerde AK Parti'nin yerel seçimlerde kaybetmesinde HDP oylarını alamaması en büyük etkendi. En son seçim anketine baktığımızda sırasıyla AK Parti %32.3, CHP %24.4, HDP %7.5, MHP %6.5, İYİ Parti %15.5, Deva Partisi %2.4, Gelecek Partisi %1.2, Saadet Partisi %0.6 ve Demokrat Parti %0.4 oya sahipler. Bir blok olarak Cumhur İttifakı toplamda %38.8 ve Millet İttifakı %44.5 oya sahipler. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir fark yok. AK Parti kurmayları oy oranlarını arttırabilmek için sürekli bir şeyler üreterek çalışıyorlar. Seçime kadar ki uygulanacak olan ekonomi politikalarıyla bu fark kapanabilecek düzeyde. Bu tablonun bize söylediği diğer şey de HDP'nin seçimi kazandırma üzerindeki rolü. Açıkça görünüyor ki HDP'nin kendine bir taraf seçmesi durumunda diğer taraf net olarak seçimi kaybedecek. Millet İttifakı HDP ile diyaloğa girmeyerek büyük bir stratejik hata yaptı. Tersine AK Parti kurmayları HDP ile geçtiğimiz günlerde diyaloğa giriştiler. Eğer HDP oyları Cumhur İttifakı'na dahil olursa oy oranı %38.8'den %46.3'e yükselecek ki bu da Cumhur İttifakı'nı seçimi kazanan tarafa koyuyor. Evet, bugün bir vatandaş olarak seçimin süreci konusunda görüşlerimizi dile getirdik. Muhalefet çok donuk ve seçim kazanma konusunda politika üretemiyorlar. Yaptıkları muhalefeti sadece yaşanan hayat pahalılığı üzerinden sürdürüp sorunların çözümüne yönelik mantıklı politikalar üretemezlerse büyük olasılıkla seçimi kaybedecekler. 2023 seçim süreci hakkında değerlendirmelerimiz devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir yerde olmayan analizlerle yeniden görüşmek üzere.